Sen gerçekten inanılmazsın. Hayatımın geri kalanını seninle geçirmek istiyorum. Benimle yeniden evlenir misin? Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Elbette seninle evlenirim. Seni çok seviyorum. Seni hayatımdan bile daha çok seviyorum. Birlikte atlattıkları tüm zorluklardan sonra Cihan'ın tek bir isteği vardır. Alya'yı resmen karısı yapmak ve bir daha kimsenin onları ayırmasına izin vermemek. Otelde nihayet yalnız kaldıkları fırsatı değerlendiren Cihan, Alya için özel bir an yaratmaya karar verir. Akşam, onu terasa davet eder. Alya oraya vardığında, Cihan yavaşça ona yaklaşır. Önünde diz çöker ve Alya'ya karısı olmasını ister. Bu, şartlar veya zorunluluktan değil, her şeyden çok istediği içindir. Alya tereddüt etmeden kabul eder, sonunda hayatını Cihan'la geçirmek istediğine ikna olur. Odaya döndüklerinde, uzun zamandır ilk kez, korku, tehlike veya dış müdahale olmadan, birbirlerinin yanında mutlu olmanın tadını çıkarabilirler. Ertesi gün Cihan ve Alya gizli bir niyah, evlilik yemini ederler ve sonunda kaderlerini birbirine bağlarlar. Onlar için bu evlilik sadece bir formalite değil, ailelerini ve aşklarını uzun zamandır onları ayırmaya çalışan her şeyden korumanın bir yolu haline geliyor. Cihan ve Alya yasal olarak evli bir çift olarak konağa döndüklerinde, evin atmosferi anında değişiyor. Evlilik haberleri hızla Meryem'e ulaşıyor. Cihan'ı Alya'nın yanında sadece aşık bir adam olarak değil, resmen evli bir adam olarak gören Meryem, onu geri kazanma şansının kalmadığını nihayet anlıyor. Ancak bu evliliğe en büyük tepkiyi Boran veriyor. Cihan ve Alya'nın evlendiğini öğrenince, Deniz'i almak niyetiyle hemen konağa geliyor. Ancak bu sefer her şey tamamen farklı. Cihan artık kimsenin Deniz'i ailelerine baskı yapmak için kullanmasına izin vermiyor. Oğlanın annesiyle kalacağını açıkça belirtiyor. Aynı zamanda Cihan Boran'a Bulgar mafyasını ve onu eski sorunların ciddi sonuçlarından hala koruyanın kendisi olduğunu hatırlatıyor. Şimdi durum değişiyor. Cihan Bora'nın Alya veya Deniz'e tekrar zarar vermeye kalkışması veya hayatlarına müdahale etmesi durumunda artık onu korumayacağını ve Bulgarların ona ulaşmasına izin vereceğini açıkça belirtir. Bu yüzden Cihan son bir şart koşar. Boran Deniz üzerindeki tüm velayet haklarını resmen Alya'ya devredecek ve karşılığında Bulgar mafyasından koruma alacaktır. Boran için bu tek çıkış yolu olur, çünkü artık durum üzerinde hiçbir gücü olmadığını anlar. Sonuç olarak Cihan ve Alya, ailelerini tekrar dağıtmaya çalışacak birilerinin korkusu olmadan hayatlarını kurma şansına nihayet kavuşurlar. Malikanedeki eski çatışmalar yavaş yavaş yatışırken, Sadakat Meryem ve Serhat'ın etrafında olup biten her şeyi sessizce gözlemlemeye devam etti. Cihan'ın olası babalığı hikayesinin ilk bakışta göründüğünden çok daha fazlasını gizlediğini uzun zamandır hissediyordu. Bu yüzden gerçeğin dibine kendi başına inmeye karar verdi ve Serhat'ın gerçekten Cihan ile biyolojik bir bağlantısı olup olmadığını nihayet öğrenmek için gizlice bir DNA testi organize etti. Analiz sonuçları eline geçtiğinde tüm şüpheler ortadan kalktı. Test, Cihan'ın çocuğun babası olmadığını açıkça doğruladı. Ancak Sadakat, bu bilgiyi ailesine açıklamakta acele etmedi. Bu sırada Meryem, Cihan'ı sonunda kaybettiğinin giderek daha çok farkına vardı. Alya ile evlendikten sonra, artık tüm düşüncelerinin, duygularının ve hayatının sadece kendi ailesine ait olduğu açıkça ortaya çıktı. Artık geçmişe bakmıyor ve geçmişe dönme umudu vermiyordu. Meryem için bu giderek daha acı verici hale geldi. Çünkü Cihan ve Alya'nın birlikte geçirdikleri tüm zorluklardan sonra ne kadar mutlu ve yakın olduklarını görüyordu. Sonunda Meryem malikaneyi terk etmeyi ve hayatlarından sonsuza dek kaybolmayı düşünmeye başladı. Uzun zaman önce seçimini yapmış birinin yanında yaşamaya artık gücünün yetmediğini anladı. Ancak kız kardeşi bu kadar kolay pes etmeye hazır değildi. Geçmiş yüzünden hayatlarına tekrar müdahale ederse Cihan ve Alya'nın evliliğini yıkma şansının hala olduğuna inanıyordu. İşte bu yüzden çaresiz bir adım atmaya karar verir. Tüm ailenin önünde beklenmedik bir şekilde Serhat'ın aslında Cihan'ın oğlu olduğunu ilan eder. Hesap basitti. Eğer herkes Cihan ve Meryem'in ortak bir çocuğu olduğuna inanırsa, bu onu tekrar geçmişe bağlayacak
ve yeni yükümlülükler üstlenmeye zorlayacaktır. Ancak bu plan neredeyse anında çökmeye başlar. Bu süre boyunca sessiz kalan Sadakat, artık gerçeği saklamanın bir anlamı olmadığını anlar. Malikanedeki gerilim doruk noktasına ulaştığında, müdahale eder ve DNA testinin sonuçlarını açıkça gösterir. Belgeler hiçbir şüpheye yer bırakmaz. Cihan'ın Serhat ile biyolojik bir bağı yoktur. Bundan sonra tüm yalanlar bir anda çöker. Babalık hikayesinin sadece bir manipülasyon girişimi ve uzun zaman önce kaybedileni geri kazanma arzusundan kaynaklandığı apaçık ortaya çıkar. Meryem için bu an son darbe olur. Çünkü artık durumu bir şekilde değiştirme umudu da yok olur. Cihan için ise bu hikaye büyük bir hayal kırıklığına dönüşür. Sonunda etrafında yine bir yalan kurmaya çalıştıklarını, çocuğu ve geçmişini kullandıklarını anlar. Alya ile yaşadığı her şeyden sonra, bu tür bir manipülasyon onun için kabul edilemez hale gelir. Meryem'e olan güveninin kalıntıları da tamamen yok olur. Cihan, ailesine sürekli müdahale etmeye ve bugününü yıkmaya çalışan insanlara ve olaylara geri dönmek istemediğini anlar. Bu yüzden Meryem'e ilişkilerinin tamamen bittiğini ve onu hayatında artık görmek istemediğini açıkça belirtir. Onun için artık sadece Alya, Deniz ve birlikte kurdukları aile vardır. Alya için ise bu durum ilişkilerinin ne kadar güçlü hale geldiğinin bir başka kanıtı olur. Onları entrika, yalan veya geçmiş yoluyla ayırma girişimlerinin tümü, birlikteliklerini daha da güçlendirdi. Yaşadıkları tüm olaylardan sonra, Cihan ve Alya sonunda geçmişe bakmayı bırakıp birbirlerini ve ortak geleceklerini seçtiler. Bu gelecek artık başkalarının manipülasyonlarıyla yok edilemez. Cihan ve Alya'nın yaşadığı tüm olaylar, ilişkilerini tamamen değiştirdi ve çok daha güçlü hale getirdi. Sürekli tehlike, kayıp korkusu ve başkalarının hayatlarına müdahale etme girişimleri, artık belirsizlik içinde yaşamak istemediklerini anlamalarına yardımcı oldu. Bu nedenle evlilikleri sadece bir formalite değil, tüm zorluklardan sonra birbirlerini ve kendi ailelerini seçen iki insanın bilinçli bir kararı oldu. Gizli nikah, sonunda birlikteliklerini sağlamlaştırdı ve artık kimsenin onları ayırmasına izin vermeyeceklerinin bir sembolü haline geldi. Cihan için bu adım, Alya ve Deniz'i resmen koruma fırsatı anlamına gelirken, Alya için de geleceğe dair istikrar, huzur ve güven duygusunu nihayet hissetme şansı anlamına geldi. Karı koca olarak malikaneye döndüklerinde, ilk kez geçmişe bakmayı bıraktılar ve güven, sevgi ve karşılıklı desteğin ana unsurlar olduğu bir hayat kurmaya başladılar. Sonuç olarak tüm zorluklar Cihan ve Alya'yı kırmadı, aksine bağlarını daha da güçlendirdi.